Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kökleri çürüyen bir orkide var. Bu tarz orkideleri nasıl bir bakım yapabiliriz ve sizlere özellikle bugün orkide yetiştirmede yeni bir yöntem daha göstereceğim. İlk olarak saksının içerisindeki bakın toprağı göstermek istiyorum. Çok fazla sulandığı için maalesef kökleri çürümüş. Hemen toprağından ayıralım. Çürüyen kökleri temizledim ve şimdi bu orkidemizi yıkayıp nasıl bir yöntem ile yeniden canlandıracağımızı göstereceğim. Bunun için bir pet şişe ihtiyacımız var. Pet şişeyi hemen nasıl yapacağımı sizlere gösteriyorum. Evet, kenarları düzleştirdim ve artık hazır pet şişe. Hemen uç kısmında bakın biraz daha küçülteceğim. Çünkü biraz büyük ve eşit bir şekilde kesmeye dikkat ediyorum. Özellikle bu kısım ile orkidenin bu yöntemde dik durmasını ve gövdenin suya girmesini engellemiş olacağım. Evet, bakın uç kısmını da ayarladım. Kapağı açıp nasıl yerleştireceğimi göstereceğim. Bu şekilde durması gerekiyor. Fakat bu pet şişeden oluşturduğumuz saksının içerisine özellikle ben çakıl taşı koyacağım. Bakın çakıl taşı özellikle bu yöntemde orkidenin sürekli nemli kalmasına yardımcı olacak. Ve böylelikle orkidemiz daha hızlı yeni kökler ve çiçek dalı aynı zamanda yeni yaprak çıkaracak. Çok fazla koymuyoruz bakın bu şekilde koydum. Ve üzerine hazırlamış olduğum bakın kapağı da koyuyorum. Evet şu anda tam oluyor. Artık orkidemi biraz dezenfekte etmek için oksijenli suda beklettim köklerini. Çünkü kökleri çok fazla çürümüştü. Bakın görüyorsunuz zaten kök renginden de artık sararmaya başladığını görebiliyorsunuz. Bakın bu kısım tam ortaya gelecek. Özellikle orkidenin bu kısmının suya değmemesi gerekiyor. Çünkü bu kısım suyla temas ettiği zaman daha fazla çürümeler olabiliyor. Bakın içini bu şekilde oturtabiliyoruz. Ve şimdi artık bunu içine yerleştireceğim. Üzerini çeşme suyundan koyuyorum. Burada önemli olan köklerin sadece uç kısmının suya değmesi. Aynı zamanda alttaki çakıl da sürekli nemli ve ıslak kalarak orkidenin köklerinin hızlı gelişmesine bakın yardımcı olacak. Su seviyesi bu kadar. Daha fazla su koymanıza gerek yok. Bu orkidenin gerekli nemi sağlaması için yeterli. Evet, sizlerle daha sonraki gelişim yöntemlerini de tekrardan paylaşacağım. Evet, aradan 3 ay geçti ve 3 ay sonrasındaki gelişmeleri göstermek istiyorum. Bu tarz orkidelerin gelişim göstermesi biraz zor olur. Bakın gördüğünüz üzere bu orkidem şu anda yeni kökler çıkarmaya başladı. Bunlar yeni çıkan kökler
Suyun içerisinde sürekli duran orkide kökleri yosunlaşır. Bu gayet normaldir. Burada önemli olan bu yöntemlerde orkidelerinizin gelişim göstermesi. Bakın yeni kökler çıkarması bu yöntemi sevdiğini gösterir. Çünkü eğer orkideleriniz yeni bir yöntem denediğiniz zaman su kültürü gibi eğer köklerin uçları aktif değil, bakın bu şekilde yeni kökler çıkarmıyorsa bu yöntemi sevmediği anlamına gelir. Bakın bunlar da yeni çıkan köklerim. Ve aynı zamanda bu orkide bir çiçek dalı çıkardı bakın. Orkidemizin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bu yöntemde çiçek dalının çıkması ve bakın küçük yapraklarının büyümesi orkidenin ortamını sevdiğini gösterir. Bu tarz orkideleri köklendirdikten sonra isterseniz toprağa alabilirsiniz. Fakat ben bunu toprağa ekmeyeceğim. Orkideyi bu şekilde büyüteceğim. Orkideleri sadece topraklarda değil, aynı zamanda suyun içerisinde de büyütebilirsiniz. Orkideniz gelişim gösterdikten sonra ne zaman toprağa ekeceğinizi sizler kendiniz karar verebilirsiniz. Zaten kökleri olan bir orkideydi fakat daha fazla gelişim göstermesi için bu yöntemi denedim. Sizler de bunu kendiniz orkidelerinizdeki gelişimi gözlemleyerek kendiniz buna karar verebilirsiniz. Ve diğer önemli nokta bu tarz orkidelerde sıvı bitki besinleri kullanmıyorum. Çünkü sıvı bitki besini kullanmaya gerek yok. Kökler sürekli suyun içerisinde olduğu için sadece su orkidenin gelişimine yardımcı olacaktır. Ve diğer önemli püf nokta ise orkidenizin bol ışık alması. Bunu özellikle bütün videolarımda dile getirmeye çalışıyorum. Çünkü orkideler için ışık çok önemli. Bu tarz orkidelerinizi eğer çiçeği yoksa direkt pencere kenarına da koyabilirsiniz. Özellikle güneşte alması orkidelerin gelişimini hızlandıracaktır. Orkideler için en iyi gübre gün ışığı ve güneş almasıdır. Tabii ki yakıcı olmayan güneş ve sizler orkidelerinizin konumunu eğer doğru belirleyebilirseniz orkideleriniz mutlaka bol bol yeni dallar ve çiçek dalları çıkaracaktır. Çünkü bu mevsim tam bir çiçek çıkarma dönemi. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.